Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl. Bugün kahve içtim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Cem Yılmaz uçak satın almış. И, возможно, в один прекрасный день вы даже начнете выкупать панчи, когда другие говорят на великом и могучем. İyi günler arkadaşlar, nasılsınız? Ben Azamat, Rus vatandaşıyım, Rusya'da yaşıyorum. Bazıları nereliyim diye merak ediyorlar. Dünyanın en büyük ülkesinin başkentinde, vatanımın başkentinde yaşıyorum. Moskova'dayım. 5 dil biliyorum. Poliglotum yani. Önceki videomda bunu nasıl başardığımı anlatmaya başlamıştım. Şimdi devam edeceğim. Türkçe ve Fransızca öğrenimi hakkında 10 tavsiye. 2. bölüm. Hadi başlayalım. Öğrendiğiniz dilde müzik dinlemek. Müzik ve genel olarak olumlu çağrışmaları meydana getiren şeyler. Türkçe alıştırmalar yaptığımda veya bir şeyler yazdığımda Türkçe müzik dinlemeyi seviyorum. Çünkü öğrenme sürecini daha ilginç kılıyor. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben veya senden başka duyamam ben hiç kimseyi. Ve Türkçe'ye tutkun olduğumdan dolayı beynime öyle geliyor ki sanki bu şarkıları ben söylüyorum ve onları Türkiye Türkçesine adıyorum. İnanmazsınız ama bu beni motive ediyor. Yazmak ve Türkçe düşünmek benim için daha kolay bir hale geliyor. Şimdi bu söylediklerim size komik görünebilir ama gerçekten yardımcı olabilir. Fransız dilinde de aynı. Müzik dinleyerek çalışıyorum. Buna da inanmayacaksınız ama dilleri öğrenmekte rap bana çok yardımcı oluyor. Türkçeden bahsederek ilk olarak en sevdiğim rapçiler Ceza, Sagopa, Norm Ender ama diğer rapçileri de dinliyorum. İlk tavsiyelerimde söylediğim gibi benden daha iyi ve daha hızlı Türkçe konuşan insanlar arıyordum. Ve işte rapçiler. Sadece şarkılarını dinlemiyorum, şarkı sözlerini okuyorum ve ne hakkında şarkı söylediklerini anlamaya çalışıyorum. Örneğin Ceza'yı dinlemeye başladığımda ilk zamanlar çok zor gelirdi. Ama eğer bir şarkıyı 1562 kere dinlerseniz 1563. defada bir şeyler anlamaya başlarsınız ve kendiniz de ister istemez daha hızlı bir şekilde konuşmaya başlarsınız. Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep. Mesela Ceza ile Sagopa'nın şarkısı. Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl, bir tarafta gökkuşağı, bir tarafsa kör. Sınırda kalmışlardanız, biz hep sınıfta kalmışlardan çok uzaktayız. Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde, çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır. Ahmak olmasaydın insan tüm zaferler dostça kazanılırdı. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz susadım. Ama neden kusura bakmayın? Su içine yılan bile dokunmaz. İnanın bana bu şarkıları dinledikten sonra sınıftaki diğer öğrencileri duymak ve dinlemek zorunda kalmak bana biraz işkence gibi görünüyor. Bugün kahve içtim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Ben İstanbul'a tatil yapmak için gitmek istiyor. Bu arada Ceza ile Sagopa arasında nasıl bir sıkıntı olduğunu pek iyi anlamadım. Yorumlarda anlatabilir misiniz lütfen? Metinleri ezberleme. Tek tek kelimeleri iyi ezberleyemiyorum. Onları bir kere hatırlayıp sonra da çabucak unutuyorum. Ama kelimeleri bir bağlamda anlarsam onları çok daha iyi hatırlarım. Bu nedenle şiirleri, şarkı sözlerini ve ilginç metinleri daha iyi hatırlıyorum. Mesela İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Veya ben sana mecburum, bilemezsin. Veya ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Ve umarım bu yöntem size de yardım eder, hafızanızı eğitir. Bir bağlamda ezberlediğiniz kelimeler aklınızda daha iyi oturur. Sosyal medya. Böyle bir ön yargı var ki internet ve sosyal medya çok fazla zaman kaybettiğimiz bir yer. Ama internet sadece bir araçtır. Buradaki en önemli şey sensin. Yani interneti kullanan kişi. İstersen zamanını kaybedebilirsin. İstersen de zamanını etkin bir şekilde kullanabilirsin.
Türkçe ve Fransızca yararlı şeyleri yapmaktan yorulursam, derslerden yorulursam, sosyal medyada dolaşırım. Türk ve Fransız yıldızların paylaşmalarına bakarım. Kısa videoları izlerim. Asparagas okurum. Cem Yılmaz uçak satın almış. Yani zaman kaybediyorum, değil mi? Yok, değil. Çünkü öğrendiğiniz yabancı bir dile uğraşarak zaman kaybediyorsanız, bu aslında hiç de zaman kaybetmek olmuyor. Fransızca öğrenmeye karar verdiğim gün, Hollywood filmlerinde süper güç alan bir süper kahraman gibi hissetmiştim kendimi. Türkiye Türkçesiyle konuşmak da benim için süper güçtür. Çünkü Türkiye Türkçesini seviyorum. İngilizce'de I don't take it for granted ifadesi var. Rusça'da я не воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся. Yani Türkçe bilmemi önemsizmiş gibi kabul edemem. Türkçe bilmemi sıradan bir şeymiş gibi varsaymıyorum. Ve ben Türkçe öğrenmek zorunda değilim. Azamat, yap, öğren diye bana hiç kimse söylemiyor. İstediğim için yapıyorum. İstemeseydim öğrenmezdim. İstemesem bırakacağım. Ben öğrenmek istiyorum. Ben Türkiye Türkçesini seviyorum. Birkaç yıl önce Türkçe konuşamadığımı ve okuyamadığımı hatırlıyorum. Türk diline ne kadar emek ve çaba verdiğimi hatırlıyorum. Ne kadar çok öğrenirsem Türkçeyi o kadar çok seviyorum. Türkçenin güzelliğine hayranım. Türkiye Türkçesi ve Fransızca benim için uyuşturucu gibi. O yüzden Türkçe konuştuğum zaman kafam hep güzel. Cem Yılmaz'ı izlemek, Ceza'yı dinlemek, İlber Ortaylı'yı okumak, Türkçe konuşmak, Türkçe düşünebilmek ve en önemlisi de Türkçe konuştuğumda Türklerin beni anlaması. Bu benim için büyük bir onur. İşte böyle arkadaşlar. Bahane yok, tembellik yok, mucize yok. Disiplin ve sevgi. En önemlisi de bu. Eğer bunlar varsa o zaman başarabilirsiniz. Kolay gelsin. И, возможно, в один прекрасный день вы даже начнете выкупать панчи, когда другие говорят на великом и могучем. Bu videomun açıklamasında Instagram hesabımın linki de var. Orada Rusya ve Rus diliyle ilgili hikayelerimi Türkçe, İngilizce ve Fransızca paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde Sagopa ve Ceza rap için bir pranga. İlham ellerim, yorgun ellerim ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim.